Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ve insanlığın evrimini ele alan videolar dizisinden sonra ikinci konu başlığı olarak evrim teorisi ışığında diğer bilimsel alanlardaki insani sorunların nasıl ele alınabileceğini tartışmaya devam ediyoruz. Değişik bilim alanlarında evrim teorisinin devrimsel bir adım olduğunu, evrim teorisi ortaya çıktıktan ve insanın neliği geçmişi nasıl ortaya çıktığı bilimsel olarak açıklandıktan sonra değişik bilim alanlarındaki insani olaylarla ilgili açıklamaların tümünün değişmesi gerektiğinden söz etmiştim. Bu açıdan bu konuyu bu boyutuyla işleyebilmek için de yaklaşık son 9-10 videodur evrim teorisinin ortaya çıkışı, evrim teorisinin önemi ve evrim teorisinin anlamıyla ilgili kısa ve hızlı bir özet yapmaya çalıştım. Şimdi bu kısa ve hızlı özeti bitirdikten sonra, yani evrim teorisinin ne olduğunu, nereden ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini ve insan türünün oluşumunu nasıl açıkladığını kabaca ortaya koyduktan sonra, şimdi evrim teorisi ışığında diğer toplumsal bilimlerde insani olayların nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin bir videolar dizisine başlayacağım. Modern evrimci sentez dediğimiz anlayışı bilimsel olarak içselleştirmiş ve onun gereklerini kavramış bir insanın diğer toplumsal olayları nasıl ele alması gerektiğine ışık tutmaya çalışacağım. Şimdi bu konuda ele alacağım ilk konu binlerce yıldır sayısız filozof ve düşünürün çok değişik yönleriyle ele aldıkları, kalem oynattıkları ve değişik teoriler ortaya koydukları din olayını ele alacağım. Yani dinsel düşüncenin ve dolayısıyla Tanrı düşüncesinin nereden ortaya çıktığını, dinlerin nasıl geliştiklerini ve dinin evrimsel kökeninin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Fakat bu konuya girebilmemiz için din meselesini hangi boyutuyla ve değişik düşünürlerin ortaya koydukları anlayışları kısaca özetlemem gerekiyor. Şimdi bu kısa özeti bir videoda bitirip bitiremeyeceğimi bilmiyorum. Ben şimdi konuya başlayacağım. 25 dakikada olduğunda videoyu sonlandıracağım. Eğer süre yetmezse ikinci bir videoda konuya devam etmeye çalışacağım. Şimdi benim burada dinle ilgili olarak yapacağım açıklamalar mevcut dini inançlarla, dini savunan insanların inançlarıyla falan bir tartışma anlamını taşımıyor. Burada tamamen evrimsel süreç açısından din denilen olgunun nasıl ortaya çıktığını, bunun biyolojik, genetik kökenlerinin neler olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi dinin ne olup olmadığı konusu yüzlerce, binlerce yıldır sayısız filozof ve düşünür tarafından tartışılmış bir konu. Şimdi bu konuda geçmişten bugüne birçok teori var. Şimdi bunların bazılarını çok kaba hatlarıyla ve hızlı bir özet bir biçimde hatırlatacağım. Çünkü sonraki tartışmamız açısından bu önemli olabilir. Dinlerin ortaya çıkışına ilişkin olarak yapılan teorik girişimlerin en başında animizm teorisi geliyor. Anima Latince ruh demek. Yani dolayısıyla hayvan kelimesi de aslında ruhu olan anlamına geliyor. Ve dolayısıyla animizm anlayışı esas olarak doğadaki her tür nesnenin, her şeyin bir ruhunun, yani bir canının olduğu anlayışına söyleniyor. Bu klasik örneklerini geçmiş toplumlarda ve yakın dönemde antropolojik çalışmalarla ortaya konulan değişik yerel kültürlerin inançlarında da gösterilir. Örneğin işte Amerikan Kızılderililerinin ile ilgili çizgi romanları falan okumuşsanız onlarda örneğin Manitou diye bir tanrısal bir ruhtan söz ederler. Her şeyin bir ruhunun, bir canının olduğu, rüzgarın, ağacın,
ağaçların, suların, bütün canlıların, her şeyin, kayaların, gökyüzünün, her şeyin bir ruhu olduğunu e, düşünürler. Ben geçmişe gittiğimizde bu inancın izlerini görülmedik toplum hemen hemen yok gibidir. Yani öyle eski Türklerde de böyledir. Eski Türklerin genellikle işte gök tanrı inancında işte tek tanrılı dinleri çağrıştıran bir inanç sistemlerinin olduğu falan söylenir ama aslında bu doğru değildir tabii. Yani gök tanrı tamam, gök tanrı belli bir dönemde ortaya çıkmıştır ama örneğin gök tanrının yanı sıra eski Türkler yer su ruhları denilen atalar kültüne bağlı olarak ataların ruhlarına da inanan bir inanç sistemleri vardı. Örneğin eski Türkler durgun sulara kesinlikle dokunmazlardı. Yani diyelim Türklerin yaşadığı bir bölgedeyseniz, diyelim orada bir küçük göl var ya da işte durgun bir su var. Siz oraya gidip su bile içseniz sizi öldürürlerdi. Yani çünkü bunlar kutsal varlıklardı. Dolayısıyla eski Türklerde örneğin yıkanma diye bir şey yoktu. Tarihsel belgeler, kayıtlar bunu ortaya koyuyor. Eski Türkler değişik yaprakları, şunları bunları kullanarak dezenfektan yaparlardı ve giydikleri elbiseler diyelim çürüyüp lime lime olana kadar üstlerinden çıkarmazlardı yani. Yani kısacası animizm eski toplumlarda hareket ettirici bir güç olarak kabul edilirdi ve diyelim güneşi, rüzgarı, yağmuru, her şeyin bir ruhu olduğuna inanılırdı. Bu doğayı açıklama ve kavrama biçimlerinin bir görünümü olarak ortaya çıkmıştı. Kökenine ilişkin bir başka açıklama çabası sosyolojinin kurucularından biri olan Emil Durkheim'in yaptığı açıklamadır. Emil Durkheim aslında dinin insanların bulundukları toplumu kutsallaştırmalarının bir sonucu olduğunu söylüyordu. Yani değişik toplumlarda totem denilen bir olgu vardı. Örneğin işte diyelim eski Türklerde bu totem olarak bilinen hayvan kurttu örneğin. İtalyanlarda da, eski Latinlerde de, Roma'nın kurucularında da onlar da örneğin kurdu bir totem olarak kabul ederlerdi. Ama başka toplumlarda başka hayvanlar, kartal, karga, maymun, hatta işte Hindistan'da falan biliyorsunuz değişik hayvanların, ineklerin, sığırların tanrılaştırdıkları bir durumlar vardı. Dolayısıyla totemizm aslında o toplumun kendisiyle özdeşleştiği, kendi kökenini ona dayandırdığı bir kutsal varlık olarak esas olarak ortaya çıkıyordu ve dolayısıyla da kendisini özdeşleştirdiği kutsal varlık olarak o totemin yüceleştirilmesi orada dini oluşumun temeli olduğunu söylüyordu Durkheim. Dinin ortaya çıkışına ilişkin olarak bir başka açıklama çabası ünlü Alman bilim insanı Max Müller'in doğa olayları teorisiydi. Max Müller doğadaki gelişmeleri açıklamak için insanların değişik açıklama girişimlerinde bulunduklarını, nasıl olduğunu açıklayamadıkları doğa olaylarını anlatabilmek için teoriler geliştirdiklerini. Örneğin işte depremi ilahi bir gücün cezalandırma eylemi olarak, işte yıldırımları bu ilahi gücün öfkesinin dışa vurumu olarak falan anlatmaya çalıştıklarını ve dinlerin buradan ortaya çıktığını söylüyordu. Dinin ortaya çıkmasına ilişkin teorilerden birisi ünlü antropolog James George Fraser'in büyüden dine evrilme anlayışıydı. Buna göre Fraser insanların çevrelerindeki anlamlandıramadıkları ve açıklayamadıkları olaylara yön verebilmek ve kendilerini koruyabilmek için büyüye başvurduklarını, bu büyüye başvurmanın bir sonucu olarak da zaman içerisinde büyüyle ilgili yaptıkları ritüellerin sistemleşerek dinleri ortaya çıkardığını söylüyordu. Bu da dinlerin oluşumuna ilişkin bir farklı teori olarak ortaya çıkmıştı. Modern dönemin ilk başlarındaki teorilerden birisi pozitivizm.
pozitivizmin kurucusu Auguste Comte üç hal yasası diye bir anlayış ortaya koymuştu. Bu üç hal yasasına göre insanlık üç evreden geçmiş. Birinci evre teoloji evresiydi. Bu teoloji evresinde insanlar çevrelerinde bulundukları olayları ve gelişmeleri yalnızca teolojik yani dinsel temele dayalı olarak açıklıyorlardı. Yani örneğin depremleri kutsal güçlerin insanlığa verdiği bir ceza olarak algılıyorlardı. Ya da işte yıldırımları tanrıların öfkesinin bir dışa vurumu olarak belirtiyorlardı. Comte'un anlayışına göre ikinci aşamada insanlar doğa olaylarını soyut kavramlarla açıklamaya başladılar. Örneğin işte doğanın gücü, yaşam ilkesi, yaşam özü gibi bir takım soyut kavramlarla insanlar olayları açıklamaya çalışarak kendilerini var etmeye ve yönlendirmeye çalıştılar. Bu ikinci aşama aslında birinci aşamadaki ilkel düşünce tarzının bilimsel aşamaya geçişe yönelik bir ara aşama olarak belirtmişti ve Comte'un anlayışına göre üçüncü aşama, ki bu üçüncü aşamaya pozitif aşama diyordu. Yani pozitif, olumlu, bilimsel anlamına geliyordu. Bu üçüncü aşamada insanlar çevrelerinde bulunan gelişmeleri gerçek nedenleriyle, bilimsel temellerle açıklıyorlardı. Artık örneğin şimşek, yıldırım ya da şimşeğin varlığı herhangi bir kutsal gücün öfkesinin dışa vurumu olarak değil de bir elektriksel boşalma gücü olarak tanımlanmıştı. Örneğin depremler bir cezalandırma biçimi değil, tektonik hareketlerin bir sonucuydu. Ya da bu anlayışa göre örneğin diyelim hastalıklar kötü ruhların insanlara musallat olmasıyla oluşmuyordu. Yani hastalıkların nedeni mikrop denilen çok gözle görülmeyen mikroorganizmaların olumsuz bir sonucu olarak ortaya çıkıyordu. Ve böylelikle Comte insan bilgisi belli aşamalardan geçerek önce dinsel aşama, sonra doğal ve soyut aşama, üçüncü olarak da pozitif yani bilimsel aşamayla geliştiğini söylüyordu. Tabii Comte'un kendi anlayışı daha sonra kendi içinde kendisi hayatının son dönemlerinde bir insanlık dini ortaya koyarak aslında dinin başka yönlerinin ve boyutlarının olduğunu da kabul etmiş oluyordu. Bu yeni koyduğu din anlayışına göre işte temel dinin temeli insanlık halleri, peygamberlerin yerine bilim insanlarını ve dinsel ibadetin yerine de bilimsel ve toplumsal dayanışmayı ortaya koyarak bir din anlayışı koymaya çalıştı ve sonuçta yani din konusunda aslında kendi yaptığı açıklamaların yetersizliğini de kabul etmiş oldu bu ortaya koyduğu insanlık dini anlayışıyla. Şimdi din meselesini, dinin ortaya çıkışını toplumsal gerekliliklerle ve başka biçimlerle anlatmaya çalışan başka düşünürler de vardı. Bunlardan birisi de örneğin Marx'tı. Marx'ın din hakkındaki düşünceleri aslında çoğunlukla egemen yöneticiler ve gericiler tarafından yanlış aksettirilir. Çünkü Marx'ın Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine giriş adlı bir kitabı vardır. Bu kitabın girişinde kullandığı bazı cümleler vardır. Bunlardan birisi de din halkın afyonudur diye bir cümlesi vardır. Şimdi din halkın afyonudur cümlesini söylemeden önce Marx aslında şunu da söylüyor. Din ezilen varlığın ilk çekişi, kalpsiz dünyanın kalbi, ruhsuz kaşılların ruhudur. Bunun sonucu olarak da din halkın afyonudur diyor. Ama şimdi Marx'ın orada afyon derken din kitleleri tamamen uyuşturan, zararlı, yok edilmesi gereken bir varlıktır anlamında söylemiyor. Yani Marx'ın oradaki ifadesi, din aslında insanların çektiği gerçek acıların bir ifadesidir. Marx bu sözleriyle aslında birinci olarak bunu vurgulamak istiyor. İkinci olarak din aslında insanların çektikleri sıkıntı ve yoksunluklara karşı gösterdikleri bir protestodur demek istiyor. Üçüncü, bu din aynı zamanda insanlar için bir teselli ve avunma yoludur diyor ve böylelikle insanlar kendilerini avutmaya çalışırlar. Dolayısıyla da bu avutma
ve teselli etme çabası aslında uyuşturucu bir etkiye de sahiptir. Çünkü Marx'ın bulunduğu dönemde ağrıları dindirmek için bugün bizim hala da kullandığımız işte ağrı dindirici rolü nedeniyle afyon kullanılırdı. Bu anlamda bir afyon söylüyor. Şimdi sonuç olarak Marx dinin temelinin aslında toplumsal eşitsizlikler ve adaletsizlikler olduğu, bunların toplumsal eşitsizlikler, adaletsizlikler ve çektikleri sıkıntı ve yoksunluklarla baş edebilmek için dine sığındıklarını, din sayesinde bunlara bir tepki gösterdiklerini ve böylelikle kendilerini korumaya çalıştıklarını söyler. Dolayısıyla aslında Marx'ın anlayışı dini tamamen kötüleyen, onun bir an önce yok edilmesi gereken bir durum olduğunu değil de toplumsal eşitsizliklerin bir dışa vurumu ve sonucu olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Nietzsche'nin anlayışına göre de din aslında ezilenlerin ezenlere karşı yükselttikleri bir protestonun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Nietzsche'nin anlayışına göre aslında insanlığın gelişmesinde ezilenler ve ezilenler iki tane birbirinden farklı ahlak geliştirmişlerdir. Birincisi efendi ahlakı, ikincisi köle ahlakıdır. Şimdi efendi ahlakı bir takım temel ilkeler üzerine yükselmiştir. Bunlar güç, cesaret, gurur ve üstünlüktür. Oysa ki köleler ise farklı ilkelerden hareketle bir ahlak geliştirmişlerdir. Köle ahlakının temelinde ise alçak gönüllülük, itaat yani boyun eğme, sabır ve merhamet. Şimdi aşağı sınıflar bu köle ahlakını dinsel bir biçime kavuşturarak egemenlere karşı bir direniş göstermeye çalışmışlardır. Dolayısıyla din insanların toplumsal eşitsizlikler karşısında güçsüz olan ezilenlerin kendilerini ezenlere karşı bir savunma mekanizması olarak geliştirildi. Nietzsche'ye göre din psikolojik ve kültürel savunma amaçlı bir tepkinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi Nietzsche'nin dini açıklama çabası Marx'ınkinden oldukça farklı. Şimdi bu tür açıklamaların yanı sıra örneğin diyelim daha psikolojik temelli din açıklamaları da var. Bunlardan birisi de Sigmund Freud'un geliştirmiş olduğu anlayış. Sigmund Freud ise dini aslında insan korkularının bir sonucu olarak insanlar bu korkuların sonucu olarak sığınmak istedikleri baba figürünün yerine bu din anlayışını ortaya koymuşlardır diyor. Yani Freud'un psikolojik açıklamasına göre dinin açıklaması tamamıyla insan korkularıyla baş edebilmek için gerek duyduğu baba figürünün geliştirilmesinde bir araç olarak dinin geliştirildiğini söylüyor. Şimdi Freud'un takipçilerinden ama birçok konuda ondan farklı görüşler ortaya koyan Carl Gustav Jung'un anlayışı ise esas olarak kolektif bilinç dışı dediğimiz bir anlayışa dayanıyor. Kolektif bilinç dışını oluşturan belli arketiplerin yani içgüdüsel bazı zihinsel düşünce temsillerinin aslında dinin temeli olduğu ve dinin esas olarak bu kolektif bilinç dışının bir dışa vurumu olduğunu söylüyor. Şimdi kısaca özetlemeye çalıştığım bu anlayışlara kuşkusuz başka anlayışlar da ekleyebiliriz. Yani din konusu videonun başında da belirttiğim gibi yani binlerce yıldır tartışılan çok farklı açıklamaların ortaya konulduğu bir alan. Biraz önce örneklerini kısaca özetlediğim anlayışların dışında dinin kökenlerini ve nasıl geliştiğine ilişkin olarak son dönemde evrim teorisinin ortaya çıkmasından sonra ortaya atılan başka görüşler de var. Yani bu görüşlerin bu görüşlerin de bazılarından çok kısaca söz edeyim. Dinin ortak ritüellerden kaynaklandığını söyleyen bir anlayış var. Bu anlayışa göre ilk insanlar evrimsel süreçte ortak bir takım davranışlarda bulunarak ve bunları belli bir gelenekler ve ritüeller haline getirerek zaman içerisinde dinsel anlayışı geliştirdiler.
ahlakın gelişmesiyle birlikte dinin ortaya çıktığını söylüyor. Tabii bu ahlakın gelişmesi konusu Nietzsche'nin ortaya koyduğundan farklı bir biçimde geliştiğini ve insanların evrimsel süreçte toplumlarını kalıcı hale getirebilmek için ahlak ilkelerini ve ona bağlı olarak da bu ilkelerin kalıcılaşması için dinsel düşünceyi yarattıklarını söylüyor. Daha nesnel bir açıklama çabası olarak da insanın zihninde niyet okuma diye bir eğilimin olunduğunu, bu niyet okuma çabasının bir sonucu olarak da çevrelerindeki olayları açıklayabilmek için insanların dini geliştirdiklerini söyleyen bazı anlayışlar da var. Şimdi kısaca burada özetlemeye çalıştığım ve kabaca temel çizgilerini ortaya koyduğum anlayışların bütününe baktığımızda aslında her birinin din gerçekliğinin belli bir yönüne ışık tuttuklarını ama bir bütün olarak bütün dünyadaki insan topluluklarında istisnasız ortaya çıkan din düşüncesinin biyolojik, genetik, toplumsal temelini tam olarak ortaya koymadıklarını açıkça görüyoruz. Yaptığım bu kısa özetin sonuna gelmiş bulunuyorum. Artık dinin kökenine ilişkin evrimsel anlayışın bize gösterdiği ve dinin kökenini açıklayabileceğimiz temellerin neler olduğunu da bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.